Bu haftaki konumuz genç kızlarımızdaki sancılı, sıkıntılı, düzensiz adet kanama. Genç kızlıkta sancı, sıkıntı olması, sinirlik olması, çok ağrısının olması sanki doğal bir şeymiş gibi kabul ediliyor. Hayır, biz öyle yaratılmamışız. Sıkıntılı regl görmek veya işte adet kanaması olmak üzere yaratılmamışız. Bir sorunlar var, o yüzden bunlar ortaya çıkıyor. Bu konuda bir sorundan bahsedeceğim ve çözüm. Bir iki tane basit ve yılların deneyimiyle iki güzel size trik bilgi vereceğim. Birincisi bu kızlarda ağrı ve sıkıntının en büyük nedenlerinden birisi üst 20 yaş dişleridir. Üst 20 yaş dişleri çıkmaya çalışırken, çıkamazken, gömülüyken sıkıntı yaratır. Beyindeki tam onun paralelinde beynin içindeki hipofiz bezi var. Hipofiz, hipotalamus o bölgede olumsuz sıkıntı yaratır. Komşudaki sorun bizi etkiler gibi, gürültü bizi etkiler gibi düşünün. O nedenle de o dönemde sıkıntıları olur. Ee, Çıkar, yoluna girer, daha azalabilir. O gömülü kalır, hayat boyu devam edebilir. Polikistik overe dediğimiz, hani ileride hamileliğine de engel olacak, bütün hayatını etkileyecek düzeyde sıkıntılara da neden olabilir. Buradaki en temel birçok etken var ama en temel etken bir genç kızda 20 yaş dişleriyle ilişkilidir. 20 yaş dişleri adı üzerinde 20 yaş olmakla birlikte 8-10 yaşlarında gelişmeye başlıyor. Yavaş yavaş o şeyleri çekirdekleri kemik içinde gelişmeye başlıyor. Daha erken yaşlarda özellikle tam regl olmaya başladı. Ergenlikle birlikte aktifleşiyor. Dışarıya çıkıp sonra büyümek ve dışarıya çıkmak için. Ben birçok hastada hani 20 yaş dişlerini aldırarak çünkü bana onlar migrenle geliyorlardı. Ben oradan çözdüm. Biliyorsunuz 20 yıla yakındır ilaç ile uğraşıyorum. O yüzden de bana migrenle gelen hastalarda neden arıyorum. Hatta hep söylerim ilk genç kızım bu işte ilk 2004 yılında takıldığımda konservatuvardaki bir öğrenciydi, genç kızdı. Ve nöral terapi öğrenmişim, yapıyorum, diğer hastalarım iyileşiyor, bu kız iyileşmiyor. Taktım kafaya, kızı çözemedim. Sonrasında başka vakalarla uğraştıkça çözdüm. Hatta bir ara aklıma geldi, aradım. Artık daha iyiyim dedi. Muhtemelen o 20 yaşlar aktifleşmekten vazgeçmişti. Daha böyle üniversitedeyken aradım. Ben bu işi o zaman sana yardımcı olamadım ama buymuş nedeni diye çözdüm. Birçok vakada 20 yaşlarını aldırıp migrenlerini geçirdim. Aynı zamanda hormonal düzeyde de daha iyi düzeye geldiler. Polikistik over problemleri de yoluna girdi. Adetleri daha düzenli oldu. Yumurtalık kistlerinde daha iyi sonuçlar alındı. Bunun farklı, bu diş çene kompleksinin farklı versiyonunda birçok vakam oldu. 30 yaşında menopoza girmiş çocukluktan bir dişlerinin ön dişlerini bisikletten kırmış, kökündeki iltihabı temizletip hormonlarını da düzenledim. Bu bağlantıyla ilgili çok vakam var. Yani bu bir teorik bir bilgi değil, deneyimle çıkmış bir bilgi. O 20 yaşlardan dişleri sıkıştırıyor, dişlerin yerleşimini bozuyor, aralarındaki kontak dediğimiz şeyi bozuyor ve daha kolay çürümelerine neden oluyor. Yani birçok şeye mekanik olarak da zaten yani diş hekimleri, çene cerrahları bunların belli bir yaşta ki yani genelde 15-16 yaşında da 17 yaşında da alınabilir, alınmasını öneriyor. Benim oğlum 16 yaşında aldı. Migreni başladı. 16 migren yapısı benden geçmiş. O altyapısıyla homeopati falan biz onu idare ediyorduk. Birden migreni ardı ardına başladı. Hiçbir şey kâr etmiyordu. Homeopati de kâr etmiyordu. Hemen ben film çektirdim. 20 yaşları çok. Hatta bir beşinci bir ekstra bir dişi bile vardı. İki tane arkada dişi vardı gömülü. Ondan sonra migrenleri kontrol altına aldık. Genç kız olsaydı o 16 yaşında adetleri mutlaka düzensiz ve sıkıntılı ve çok sancılı olacaktı. Erkek olduğu için öyle çok ayrık bir döngü bir gösterge olmadığı için anlayamadım. Bunun da diğer hormonları etkilenmiştir ama. Şimdi konuyu dağıtmadan tekrar genç kızlara dönüyorum. Ben yıllardır bunu paylaşırım. Birine yakındır işte internette, blogdu, bir yerlerde yazmaydı, televizyonda söylemeydi. Bilgilerimi paylaşmakla meşgulüm biliyorsunuz. Ve çok genç kızdan 20 yaşlarını aldırıp kendilerindeki gelişmeyi yazan geri dönüşler aldım. Kaybınız yok, zararınız yok. İyi bir çene cerrahı bulun. Çok şey yapmadan o gönlünüzü alınsın.
Ha, buraya nereye geleyim derken bununla ilgili kısa bir örnek de vereyim size. Bunu nasıl anladım? Ben mesela benim ilk reglim olduğum, işte biz ona menarş diyoruz, hiç sıkıntım yok, sorunum yok. Sonraki hayatım boyunca da benim hormon şeyim genetik olarak iyi. Migreni falan almışız ama iyi kötüler alıyoruz bazen. Yanlarını da alıyoruz. Benim anne tarafta hormonal şeyde bir sıkıntı yok. Doğrudan bir aileyiz. Hep dengeli iyi gider böyle. Ama ben şimdi yanlış hatırlamıyorsam ya lise 2'nin yazı ya lise 3'ün üniversite sınavından sonraki yaz 2 aylık bir dönem 2 döngüde kafayı yedim. Yazın böyle dönüp dolaşıyorum, yatakta kıvranıyorum, çok şiddetli ağrım. Annem şey dedi, şey yapalım. Yani daha önceki ağrılı olmadığı için beni doktora götürdü. Tabii ki kasabadayız, kasaba doktoruna götürdü. Rahmetli İsmail doktor, kasabanın sevgili doktoru, 70'li yıllar artık. Bana dedi ki, anneme dedi ki, senin kızın sağlıklı dedi. Olur dedi, evlenince geçer o dedi. Şimdi ben her şeyi sorgulayan bir aklım ya, evlenince neden geçiyor acaba? Kızlıkları bozuluyor, ondan mı geçiyor? O orada yani önünde engel oluyor da hani akmasını engelliyor da o yüzden mi oluyor? Daha lisedeyim, bunları düşünüyorum. İlaç tıbbını bırakıp bu nöral terapiydi, şeydi, bu işlere tamamlayıcı tıbba girişince bugün benim jeton düştü. Çünkü bir de diş filmime bakmıştım bu arada. Benim üstlerde benim işte 20 yaşından bir tanesi. Bir tanesi çıkmış ve şey aşağıya doğru da uzamış. Yani bir 20 yaş vardı. Normal çıkmış, gömülü falan değil. Diğeri geçiş yok yani. O çıkarken muhtemelen aktifleşti ki o yaşlarda çıkıyor genelde. Benim hipofizim de etkilendi. O hormon aksım etkilendi. O 2 aylık dönemde o çıkarken benim hormon şeyim bir karıştı. O yüzden de sancılı oldum. Ona yoluna girdi. Şimdi bu ben sağlıklı basit örnek. Yani bu evlenmekle olmuyor. Aslında genelde neden 70'li yıllarda düşünürseniz ben Ege'liyim. Bizim Ege'de 70'li yıllarda genelde 20'li yaşlarda evleniyor. 20'li yaşların başında. Çok erken evlilik yok yani o anlamda. Kültürel olarak o yıllarda gözlemledim. İşte 20'li yaşlara kadar da 20 yaş çıksa çıkıyor. Ne yapacaksa yapıyor, aktifliği kayboluyor. O yüzden de o yıllarda artık adet şeyi de daha düzene giriyor. Tabii ki cinsel aktivitenin hormonal şeyleri, oksitosin salınımı falan filan başka etmenler de vardır da biz daha çok göze çarpan çözebileceğimiz ana büyük etkene bakıyoruz. Onu düzeltince yoluna girmesine bakıyoruz. Şimdi bunu öğrendik. Ama dersiniz homeopati nereden çıktı bu diyeceksiniz. Bunu söylemeden yapamıyorum. Yani bu zaten gerekli bir şey. Size ben gereksiz bir işinize gidip kemiğin içinden aldırın, yardım bir şey demiyorum. Çünkü zaten diş sağlığınız için gerekli. Aklı başında bir diş profesyoneli de bunun gerekli olduğunu size söyleyecektir zaten. Benim söylemek istediğim onun bu etkileri ama bunu bu şekilde aldırıyordum eskiden. Sonra nöral terapilerle falan o hormonları yerine koyuyordum migrenli genç kızlarımda. Ama son yıllarda homeopatide çok kafayı taktım. Yıllardır homeopatiyle ilgileniyorum da son yıllarda ana hedefim o oldu. Homeopatiyle endokrin sistemi düzenlemek. Çözünceye kadar ben çok uğraşıyorum. Öğrendiğimiz işte Yunanlarla çalıştık, sağ olsun hocalarımız, Alman hocamla çalıştım yıllar önce 2010'larda, 2007, 2009, 11, 12. O zaman bir ben bu endokrin sisteme falan direkt bir şey trik şeyler yakalayamadım. Sonra Center of Homeopathic Education var Londra'daki. Onun ben Türkiye eğitim ayağındayım. İşte bu Covid dönemi bilmem ne ben İngiltere'deydim döndüm derken e, burada da gönüllü çalışmaya başladım ama de yapılan şeylerin ben karşılığı olduğuna inanıyorum. İyi niyet çok suistimal de ediliyor hayatta ama olsun. Ben de sonuçta yine benim için güzel şeyler getiriyor. Yaptığım şeylerin sonrasında bu TC hocaları, Burnet'i keşfettim, Dion, onların şeyleri bu organ remedileri, özellikle organ remedileri kullanmaya başladım. Ve bir Ayzaga yaklaşımını öğrendim homeopatide. Bu tak tak. Yani öyle benim vakalarım var ki şu anda. Benim bilgime gelmiyorlar, görmüyorum. Uzaktan çok yardımcı oluyorum. Ne yapıyoruz? İşte 20 yaşı varsa onu oradaki kemik cerrahide çözüyoruz. Sonra hormonları için çalışmayı. Şimdi genç kızlardaki şeylerle bu acil homeopatiye girmiyor. Acil homeopati olarak
Siz hani bu okulun homeopati okulunda size acil şeyleri de anlatacağım dedim. Bazen acil şeyler anlatacağım. Bazen homeopatik profesyonellerin de faydalanabileceği deneyimlerimi paylaşacağım. Bu okul karma. Çünkü bu okul yıllarca sürecek bir okul. Burada bir şey öğreneceksiniz. Aa, böyle düzelebiliyormuş öğreneceksiniz. Böyle bir genç kız da işte 20 yaşına baktırabilirsiniz. Artı bunlar zararsız değil. İyi bir homeopatla da homeopatik destek alabilirsiniz. Şimdi homeopatik olarak ne yapıyoruz? Şimdi eğer genç kız adetine, menarşına bakıyoruz. Menarşın kaç yaşta başladı, ne erken mi başladı, ne kadar önemli. Yaşı önemli. Artı bu miyazmayı belirlerken önemli. Şimdi bunu homeopatik profesyonelleri anlayacak. Ben zaman içinde miyazma nedir size de bilgi vereceğim. Bugün böyle bir şey anlatmak istedim. Birazcık genç kızlara hizmet edeyim dedim. Şimdi miyazmaya bakarken önemli. Ama size iki trik söyleyeceğim homeopat meslektaşlarımıza. Bu benim Diyon'dan öğrendim ve hastalarımda uyguladığımda tıkır tıkır çalışan ve çok hızlı süreçte hani bir sonraki regline döneminde ne hiçbir şey olmadan, hiç anlamadan, hiç ağrımsızım olmadan yaşadığım birçok hastamdan bu geri dönüşe sebep neden olan sebep derken kötü değil, geri dönüşüm sağlayan bir yaklaşım. Önce hastanın enerjisine bakıyorum. Eğer sıksa yani sikli sıksa yaklaşık 28 gün denilir ya o daha kısaysa yani ne bileyim 20 günde bir oluyor. 20 günde bir oluyor, 18 günde bir oluyor ama 10 gün sürüyor, bir hafta sürüyor falan, uzun sürüyor ve miktarı yoğun. Eğer miktarı yoğunsa ve sık oluyorsa yani siklus kısa, miktar fazla ve günü de kanama günü fazla, kanama yoğunluğu fazla, siklus daralmış, kısalmışsa önümüzde birçok şey olabilir ama hep iki önemli trik seçenek var. Ya kalkarya karbonhidratı ya tüberkülin. Bunlar böyle çok net gelir. Hani burada bunları kullanmakla bir şey kaybetmezsiniz. İkisi de aslında miyazmatik olarak da ilgilenebilir. Şimdi tüberkülenyumu kalkarya karbonata nasıl ayıracağız? Ha, bir sürü şeyle ayırıyoruz homeopatik olarak ama basit bir trik söyleyeyim bana. Ben çok kolaylaştırıyor benim için. Eğer bu da Diyon'dan öğrendim. Aslında zaten repertörde buluyoruz bunu. Her, regl olduğunda ayakları çok üşüyor. Sıcak su torbası, ayaklarına kat kat çorap giyiyor. Hatta bu kızcağız yani normalde sıcak bir kızcağız da olabilir. Regl olduğunda sadece çorap giyip yazın bile çorap giyiyorum. Yatarken çorap giyiyorum. Adet regl olduğunda yapar bunu. Normalde yapmaz. Böyle bir şey yapıyorsa aklımıza tüberkülin gelecek. Evet. Eğer ayaklarını yorgandan dışarı çıkarıyor, çok öyle örtme şey yapma derdinde değilse kalkarya karbonhidrat. Bunlar çok güzel çalışıyor. Denedim. Çok da güzel çalışıyor. Peki, tabii bunları 200 kullanmıyoruz. Organ düzeyinde destek veriyoruz. O yüzden de mesela 30 falan veya daha alt potenslerde organ düzeyinde desteklerde düşük potensleri kullanıyoruz. Bir de bu arada bir şey söylemeyi unutmalıyım. Kadınlarda çalışırken özellikle endokrin hormonal üreme organları ile ilgili hormon aksında çalışırken veriyi alırken analizi alırken homeopatik rubriklerimizi toplarken şeye dikkat edeceğiz. Yumurtlamadan regl olan ve regl dönemindeki bulguyla yani ona yakın bulguyla premens dönem diyoruz ve menstruasyon dönemi diyoruz biz tıbbi olarak. O dönemin bulgularıyla yapısı ters düşebilir. Yani sonuçta birazdan söyleyeceğim. Mesela hasta o dönemde lakeyt olabilir, çok kıskanç, çekilmez olabilir birazcık ama normalde hiç lakesiz değildir. İşte yapısılıyla o organ remedisi seçmede burada buna da değişiyor çünkü. O anda huy değişikliği falan hani karikatürlere bile şey yapılır ya. İşte oradaki o değişime bakacağız. Remediyi bizim amacımız o soruna yönelikse o dönem için o remediyi kullanacağız. Totalitesi orada çok etkili olmaz. Organ remedisi çalışmamız gerekiyor bunu çözmek için. Şimdi iyi sonuçlar ve hızlı sonuçlar hormonal düzeyde alabilmek için. Bunlar dışında mesela adet kanamaları çok sıkıntılı, ağrılı, miktarı az, rengi koyu,
pıhtılı ve süresi uzun. Yani sonuçta 30 gün, 35 günde oluyor, uzun vadelerde oluyor, hem de kısa sürüyorsa aklımıza ilk gelecek şeylerden birisi sepya. Sepya kullanabiliriz. Tabii ki o kızcağız sepya olmayabilir. Sepya 6C falan böyle düşük potans kullanıyor. Sepyanın böyle bir özelliği var. Artı dakes de olabilir. O dönemdeki diğer mind bulguların işte huyu suyu onlara birçok şeye bakacağız. Böyle düzensiz bir az oluyor, kısa sürede oluyor, bir çok oluyor, duygu durumu da değişiyor falan. Bunlar da mesela fırsatıyla da güzel bir kullanılabilecek bir remedi. Genelde bu kısacağız fırsatıyla olmayabilir yani. Böyle aklıma gelen remediler. Yani daha çok şey yapılabilir. Bunlar bildiğimiz politres remediler. Bir de çok kısa organ remedilerinden bahsedeyim. Şimdi mesela şey var, çok fazla kanaması var. Çok fazla kanamada hani organ remedisi kullanmak istiyoruz. Yani düşük potansiyel, hatta böyle Mother Future X bu şey 6C, yani onun 6C'den daha düşük potansiyellerde kullanabiliyoruz. Onları kullanırken birkaç remedi var mesela. Benim çok kanaması var, sıkıntılı, miktarı çok, anemiye kadar götürüyor. Mesela Fenespi Bursa var, çoban çantası. Fosfor bunu yapıyor. Fosfor da yapıyor. Artı ne vardı? Bir şey daha vardı. Şimdi aklıma gelmedi. Ee, ya ben notlarına bir bakayım. Çok bildiğim bir şey var. Ha, Üstülago, Üstülago. Üstülago da yapıp kullanabiliriz. Böyle çok kanamalı çok şeylerde. E, mesela Talispirit ile birlikte böyle sistik böbrek problemleri de çok fazla oluyor. Öyle olanlarda. Hatta ben onu şeyde de kullanıyorum. Böyle miyomu falan var, çok kanaması var, hormonu spiral taktırmış. Onu çıkarınca kullanabiliyorum Talispirit'i ama mesela o hasta aynı zamanda hayat boyunca çok sistik geçirdiyse falan böyle bizim konkomitan dediğimiz ya onlara da bakmak gerekiyor. Yani ne bileyim mesela sepya her zaman bir kadın remedisi ve sıkıntılı, sancılı, sıkıntılı az miktardaki özellikle menopoza giderken erken menopozlarda aklımıza gelebilir. O da kullanılabilir ama mesela sepya değil. Mesela Heloniodas'ta organ remedisi kullanmak istiyoruz. Unicorn bitkisi o da çok işe yarıyor. Artı mesela sepya biliriz. Şimdi genç kızlarda anlamayız ama yeri gelmişken söyleyeyim. Mesela kadınlarda sepya biliriz ki böyle cinsel istek libidoda azdır yani. Ama hem sepya gibi bulguları var. Böyle rahmi hissediyor, karnın altında hissediyor, basınç hissediyor. Bir sepyanın ağrıları hem kasa hem belirde vuruyor. O da aklımızda olsun. Kasıkta mı belde mi ağrı seçerken onu soralım genç kızlarımıza. İkisini de birlikten şey yapıp liptosu çok yüksek. O zaman Murex. Murex de bir deniz canlısı. Sepya mürekkep balığı biliyoruz. Murex de öyle. Murex sepya gibi olup cinsel libidosu yüksek olanlarda bir şey yarıyor. Mesela miyonlar falan böyle şeylerde aklımızda yeri gelmişken söyleyeyim. Onu ayrıca bu dersi de yaparız da aurumlar mesela 6C üzerinde aurum tuzları onların da çok böyle endometriosis gibi çok ağrılı çok sıkıntılı kanamalarda ve miyomlarda çok etkili organ remedisi gibi kullanabiliriz. Peki bu genç kızlarda polikistik overde oluyor. Kistleri oluyor bu kızları. O zaman en çok ne kullanılıyor? Şimdi orada hastanın ağrısı sağda mı solda mı yumurtlama döneminde özellikle ağrısı oluyor. O bize bir bilgi veriyor ama günümüzde modern hayatta yaşadığımız için ultrason raporuyla da geliyor bu hastalar. Ultrason raporunda da nerede daha çok kisti var veya işte o ağrısının sağ kasıkta mı sol kasıkta mı ne tarafta oluyor ona dikkat ediyoruz. Yani sağ tarafta çok batıcı bir ağrısı varsa apis kullanabiliriz bildiğimiz. Yine likopodium bir karaciğer remedisi gibi biliriz. Daha çok erkeklerde kullanabiliriz ama sağ taraf yumurtalık hislerinde çok güzel çalışan bir remedi. Çok da işe yarar. Mesela sol tarafa gelince şey bakıyoruz. Sol tarafta en çok gördüğümüz yumurtalık hislerinde tuya ve laketis. İkisi de sol tarafta çok şey. İşte belli diğer modalitelerinde homeopat meslektaşlarıma söylüyorum. Bakarak
Bunlar seçilebilir. Tabii ki bunları kullanırken düşük potansiyelde ve uzun süreli kullanıyoruz. Yani bir 200'lesini verdiğimizde organ yöneticisi gibi çalışmıyor. Bu kiste çalışmıyor. Evet, sadece bu da yetmiyor. Eisenhower-Layers metoduna baktığımızda hastada bu düzeye gelip bunlar oluşuyorsa muhakkak miyazması aktifleşmiştir. Yani lezyon oluşuyorsa, çünkü artık lezyon var, sıkıntı var, sorun var, bir tanımlanmış bir hastalık noktasına geldi. O zaman miyazma aktifleşmiştir. Aktif miyazmasını arada girmezsek tedaviye, organ renitisi tek başına yetmez. Aktif miyazmasını da seçerken işte menarşin olduğu yaş özellikleri, birçok şeye dikkat ederek, özellikle bu aylık siklus kadınlar için çok önemli. Buradan da bir karar verelim. Şimdi özetle genç kızlarımız için ne yapıyoruz? Eğer genç kızımız ağrısı, sızıntı var, düzensizliği var, kisti var. Yani kanamasıyla ilgili bir sorunu var. Ortaokulda, lisede bir genç kızımız. 20 yaş dışına bakıyoruz. Onun indikasyonu varsa onu çözüyoruz. Hatta yani çok kafanızda bana mail, bir röntgeni çektirip bana mail gönderebilirsiniz. Ben cevap yazarım. Bak şunu yaptım şöyle diye. 20 yaş bir şey olmayabilir. Ön dişlerinde bisikletten düştü. Darbe var mı? O da aklımızda olsun. O da çok sorun bekliyor. Ve homeopatiden destek alıyoruz. Gayet doğal, gayet mantıklı. Homeopatide genel totalite çalışması ne yazık ki çok aktif şey olmuyor. Organ remedileriyle çalışan bir homeopattan yardım alırsanız, ki organ remedileri bizim şeyi arayabilirsiniz. Daha dün 4. sınıflarla dersimiz vardı Sevinç'in. Bu organ remedilerini konuştuk, şey yaptık. Yani organ remedileriyle çalışan bir homeopat da size destek verebilir. Ama yani sonuçta her halükarda yardım alırsınız. Ben çok iyi sonuçlar alıyorum. Çok uzaktan da yardımcı olabiliyorum. Genç kızlar çok sıkıntı çekiyor. Daha cuma bir genç kız ya hastam geldi de böyle dedim ki bu pazar bunu çekeyim gelecek hafta için. Şu genç kızlara bir yardımcı olayım, el atayım, bu kadar ağrı çekip durmasınlar. Yani günlerce ağrı çekiyorlar. Yani zaten kendi kimliklerini tanımlamak, çocukluktan erişkinliğe geçmekle uğraşıyorlar. Çocukluktan erişkinliğe geçerken bizim bir kadının en güzel yanı, en güzel gücü olan aylık doğurganlığıyla ilgili neredeyse nefret düzeyine geliyorlar. Çünkü ağrı sızı ve hayatları kilitleniyor. Bunların kolay çözülebileceğini ve kader olmadığını. Gayet biz genç kız da olabiliriz, orta yaşlı da olabiliriz, menopoza da giriyor olabiliriz. Eğer hormonlarımız dengeliyse sıkıntısızdır. Düzenli reglimiz olur. Çok öyle bir sıkıntı varsa, bir semptom, bu yaşam enerji bir şey üretiyorsa, bir dert çıkarıyorsa muhakkak altyapıda bir sorun vardır. Bu anlamda bu sorunlara bakmakta benim takıntım, biliyorsunuz. Bu anlamda ikisi noktasında çok yardımcı olabileceğinizi bilin.